Arkadaşlar bugün Orta Çağ Endülüs İslam medeniyetinin Orta Çağ'da ulaştığı zirveyi temsil eden El Hamra Sarayı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. El Hamra Sarayı Endülüs mimarisinin olduğu kadar bütün İslam mimarisinin gurur kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Tarih boyunca çeşitli tahribata maruz kalmasına ve bazı bölümlerinin yok olmasına rağmen dünya çapında bir şöhrete ve bütün İslam eserleri arasında son derece imtiyazlı bir yere sahiptir. Bugün de ihtişamından hiçbir şey kaybetmeden geçmişe ışık tutan bu eser, ayakta kalabilen eski İslam saraylarının en iyi durumunda olanıdır ve bu haliyle bir taraftan küçük bir devletin gücünü sembolize ederken, diğer taraftan da daha güçlü İslam devletlerinin yok olup gitmiş sarayları hakkında fikir vermektedir. El Hamra Sarayı ve kompleksi Orta Çağ İslam sanatı ve kültürünün en ihtişamlı yapılarından biridir. Granada şehir merkezinin doğusundaki Sabika Tepesi üzerinde kurulmuştur. İspanya'daki son İslam devleti olan Nasri Sultanlığı'nın 1232-1492 yılları arasındaki yönetimi altında geniş bir zaman aralığında yapılmış olan saray, ismini Endülüs toprağından imal edilmiş yapı malzemesinden dolayı kızıla çalan dış cephe renginden almıştır. Arapça kırmızı anlamına gelen ahmer kelimesinden dolayı El Hamra olarak isimlendirilmiştir. Saray dünya hayatı, ahiret ve cennet fikrinden ilham alınarak yapılmıştır. El Hamra Sarayı'nın tasarım mantığı, İslam'daki mahremiyet anlayışının mekana yansıması olarak değerlendirilmektedir. Dışarıdan çok sade ve azametli ama içeriden zengin, uyumlu ve zariftir. Dış görünüş itibariyle oldukça sade ama iç kısımlarında İslam sanatları birikiminin zirvesine ulaşan bir süsleme örneği bulunmaktadır. İlk Nasri Sultanı Ahmer, Endülüs'ün simgesi haline gelen ve la galibe illallah hattının yapımında bizzat çalışmıştır. Divan salonunda bulunan levhanın Müslümanları tevazuya davet ettiği rivayet edilmektedir. Dönemin bilgi birikimi Endülüs'teki mimarinin sanat tasarım ve formlarının oluşmasında büyük öneme sahiptir. İslam'ın süzgecinden geçerek zenginleşen Pisagor matematiği ve Öklit geometrisi, Endülüs'teki usta ve zanaatkarların uygulamalarıyla mimari formların biçimlenmesinde etkili olmuştur. Doğu ve Batı sanatları İslam çatısı altında ilk defa bu kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmiştir. Reconquista neticesinde yani Hristiyan İspanyolların Müslüman İspanya'ya tekrar hakim olmalarından sonra sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber Endülüs'te en az 1 milyon yazılı kaynak ve yine sayısız mimari, görsel tahrip ve yok edilmiştir. Bu yüzden El Hamra Sarayı'nın bölümlerinin gerçek isimleri bilinmiyor. Günümüzde saray hakkındaki araştırmalar, Nasri Sultanlığı döneminde El Hamra'da yaşamış olan Vezir İbni Hatip, şair İbni Zamrak ile İbni İdari, İbni Hatima ve İbni Haldun gibi tarihçilerin eserlerinden elde edilen bilgiler ışığında devam etmektedir. El Hamra bir şehir saray yapısıdır. Saray ihtiyacı olan hizmet ve ürünlerin birçoğunu kendi içinde karşılayabiliyordu. Ayrıca sarayda dönemin hukuk sisteminde sadece şehirlerde bulunan bir kadı bile vardı. Toplam 14 hektar alan üzerine oturan yerleşim bölgesinin 4000 kişiyi barındırabileceği tahmin ediliyor. El Hamra Saray kompleksi kabaca 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki seçkin askerlerden oluşan birliğin kaldığı ve konakladığı hisar ve kışla, ikincisi saray alanı yani sultanın ailesiyle birlikte ikamet ettiği yer, üçüncüsü ise saray görevlileri, idari yetkililerin ve zanaatkarların kaldığı Medine adı verilen konaklama alanıdır. Karışık bir sirkülasyon sistemiyle birbirine bağlanan bu üç bölüm, inşa edilen kapılarla birbirlerinden katı bir şekilde ayrılabilmektedirler.
Elhamra'nın 14. yüzyıldan kalan saraylarından bir diğeri Aslanlı Sarayı'dır. 1377 yılında tamamlanan saray, Aslanlı Avlu adını taşıyan bir orta avluya sahiptir. Avlu, adını ağzından bir çeşme gibi su akan 12 aslan heykelli mermer havuzdan almaktadır. Aslan figürleriyle inşa edilen havuzda pusula yönlerini gösteren 4 ark vardır. Bu su kanallarından kuzey-güney yönündeki kanallar salonlara kadar uzanmaktadır. Havuz çanağının çevresine 12 mısra şiir nakşedilmiştir. Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü eski başkanı Edgar Pisani, sarayın İslam medeniyetinin insanlığı ulaştırabileceği en yüksek noktalardan biri olduğunu söyler ve Elhamra'yı şöyle anlatır. Endülüs İslam sanatını Müslüman İspanya tarihinden ayrı düşünmek imkansızdır. Elhamra inşa edilirken hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış, her detay özenle hesaplanmıştır. Kavislerin bölünüşünde tek ve çift sütunların hoşa giden bir tarzda yerleştirilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin mükemmel konumundan bunu anlamak mümkündür. İşte bu sayede harikulade perspektifler ortaya çıkmış, avlularla açık salonlar arasında güneş ışığı, suların akışı ve gölgelerin oyunu buluşturularak dış alemle inanılmaz bir uyum ve zarafet sağlanmıştır. Bu, sanki el değince kırılıp dökülecek hissi veren yüksek bir zarafettir. Elhamra'yı gerçekten anlamak için sarayın içindeki pek çok kitabeyi anlayarak okumak gerekir. Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetlerin ve İbn Zamrak'la diğer Müslüman şairlerin mısralarının kazınmış olduğu bu kitabeler bazı duvarları tamamen kaplamakta, kemerler, kapı çerçeveleri ve sütun tekneleri boyunca uzayıp gitmektedir. Girift bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı odalar ve salonlar, bu mekanların arasında yer alan avlular, yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçelerden oluşmaktadır. Ama tüm bu mekanlar belli bir düzen içinde dizilmiştir. Bu düzeni Yahya Kemal Beyatlı, İspanya'da 1929 yılında elçilik görevindeyken kaleme aldığı satırlarda şöyle özetlemektedir. Elhamra'ya basit bir dış kapıdan giriliyor. Girerken harikulade bir mekan içine girileceğinin farkına bile varılmıyor. Girdikten sonra bir alemden başka bir aleme geçmiş, sanki bir rüyanın ortasına düşmüş gibi gözlerimi kapadım ve açtım. Çok büyük bir şaşkınlık ve hayret içindeydim. Bu şaşkınlık daireden daireye geçtikçe arttı. Nazar değmemiş bir beyazlık içinde, sülüs bir yazı sarmaşığı gülümseyen bir güzellikle bütün duvarları sarmış, nakışın ve oymanın hudutsuz oyunları tavanların derinliklerine kadar her tarafı örtmüştü. Ama her taraf yine de bembeyaz görünüyordu. Endülüs'teki 780 yıllık İslam hakimiyetinin önemli simgelerinden birisi olarak görülen Elhamra Sarayı'nın sırrını, saray içindeki tüm oda ve salonları çepeçevre dolaşan şu Arapça cümlenin ifade ettiği belirtilmektedir. Bu cümle, ve la galibe illallah, Allah'tan başka galip yoktur anlamını taşıyan sözdür. Bu söz Elhamra Sarayı'nın ve Endülüs medeniyetinin adeta simgesi olmuştur. Elhamra Sarayı'nın duvarlarında asırlardır yankılanmaktadır. Bu bakımdan dünyanın hiçbir yerinde Allah adını bu kadar çok zikreden sütun, kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvara sahip başka bir saray olmadığı ifade edilmektedir. Saray çok uzun yıllar kendi haline terk edilmiş, evsiz insanların barınağı durumuna gelmiştir. Bakımsızlıktan dolayı bazı yerlerde duvar kabartma süsleri dökülmüş, hor kullanmadan dolayı kapı ve pencereler tahrip olmuştur. Sarayın divan odası denen idari bölümünün avlusu bir zamanlar koyun ağılı olarak kullanılmıştır. Gırnatanın 1492 yılında düşmesinden sonra 5. Karl sarayının yapımı için Elhamra'nın bir kısmını yıktırmıştır. Bu yıkılan bölümlerin neler olduğu,
Bu yıkımla sarayın neler kaybettiği ise hiçbir zaman öğrenilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Elhamra Sarayı ayakta kalmak için zamana karşı direnmeye çalışmıştır. 19. yüzyıl sonunda başlayan restorasyon çalışmaları 20. yüzyılda yabancı ziyaretçilerin artışı sonucu hız kazanmış, sarayın yavaş yavaş eski ihtişamına kavuşmasına katkı sağlamıştır. İspanyol makamları restorasyonda süslemelerin aslına mümkün olduğunca sadık kalmaya dikkat etmişlerdir. Elhamra Sarayı terk edilmiş, bakımsız ve ilgisiz geçen yılların ardından 10 Şubat 1870'te İspanya Kraliyet Kayıtları listesine, 11 Haziran 1896'da İspanya Tarihi ve Sanatsal Milli Eserleri listesine dahil edilmiştir. İspanya Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kurulan bir araştırma komisyonu tarafından ilk olarak 1905 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar 1970 yılına kadar devam etmiştir. Elhamra Sarayı nihayet 1984 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Miras listesine alınmıştır. Bu tarihten sonra da Endülüs ve Elhamra ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Arkadaşlar, İslam medeniyeti tarihinin zirve noktalarından birisini temsil eden Elhamra Sarayı'nı anlatmaya çalıştığımız bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.